Bu gördüğünüz kurabiye kesici köpek balığı olarak da bilinen Isistius brasiliensis bir tür avcı köpek balığıdır. Fakat özel ilaçlı sıvılar içerisinde saklanan bir koleksiyonun parçası olduğu için şu anda bu şekilde görünüyor. Normalde yüzerken ve canlıykenki görünümü ise bu şekilde. Bu hayvan avların üzerine bıraktığı benzersiz ısırık izlerinden dolayı bu ilginç ismi almıştır. Kurabiye kesici köpek balığı jilet gibi keskin alt dişlerini ve güçlü emme kuvvetine sahip dudaklarını kullanarak avını kavrar ve kendisini döndürerek dairesel bir et parçası alır. Geride kalan düzgün kurabiye biçimli yuvarlak yara izleri bu küçük ama yırtıcı hayvan tarafından ısırılan deniz memelilerinde, diğer köpek balığı türlerinde ve büyük balıklarda çok net bir şekilde görülür. Halk arasında kurabiye kesici köpek balığı olarak bilinen Isistius brasiliense Dalathidae familyasına ait küçük bir derin deniz köpek balığıdır. Kurabiye şeklindeki bir et parçasını avından koparttığı kendine özgü beslenme davranışlarıyla bilinirler. İlk olarak 1817-1820 keşif yolculuğu sırasında Fransız doğa bilimci John Constant ve Joseph Paul Gemert tarafından Brezilya kıyılarında toplanan bir örneğe dayanarak tanımlandı. Brezilya'da yakalandığı için ona Simnus brasiliensis adı verildi. Kurabiye kesici köpek balığı 1839 yılında Brezilya kıyılarında örnekler toplayan Alman doğa bilimci Eduard Rüppel tarafından detaylandırıldı ve daha sonra 1865 yılında Amerikalı ihtiyolog Theodora Nicholas Gill ona Mısır ışık tanrıçası Isis'ten esinlenerek onu Isistius altında sınıflandırdı. 1971'li yıllarda köpek balığı uzmanı Stewart Springer bu hayvana kurabiye kesici köpek balığı adını verene kadar da iblis balina ısırıcı ismiyle biliniyordu. Cookie Cutler adını Stewart Springer köpek balığının avında bıraktığı ve çörek kesicilere benzeyen belirgin dairesel ısırık izlerinden esinlenerek verdi. O zamandan beri bu tür Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının yanı sıra Akdeniz ve Kızıldeniz dahil olmak üzere tüm dünya okyanuslarında rapor edildi. Kurabiye kesici köpek balığı tipik olarak açık sularda 300 ve 1000 metre derinliklerde bulunan bir derin deniz türüdür. Ancak 3700 metreye kadar derinliklere daldığı da tespit edilmiştir. Atlantik'te Meksika körfezinden Arjantin'e, Pasifik'te Kaliforniya'dan Şili'ye, Japonya ve Yeni Zelanda'ya kadar küresel çapta bütün tropikal ve subtropikal sularda dolaştığı biliniyor. Her gün dikey olarak 3 kilometreye kadar bir derinliğe gidip geldiği düşünülüyor. Kurabiye kesici köpek balığı nispeten küçük bir türdür ve maksimum uzunluğu 55 santim ve ağırlığı 1,5 kilogram kadardır. Gövdesinin üst yüzeyinde koyu kahverengiden siyaha kadar bir renklenme, karın yüzeyinde ise daha açık bir ton mevcuttur. Yanlarda küçük 5 çift solungaç yarığı vardır. Kısa küt burnu, iri gözleri, iki küçük omurgası sırt yüzgeci ve büyük bir kuyruk yüzgeci olan uzun silindirik bir gövdeye ve keskin dişleri olan büyük bir ağza sahiptir. Göğüs yüzgeçleri kısadır ve biraz yamuk gibidir. İki omurgası sırt yüzgeci vücudun çok gerisinde yer alır. İlki pelvik yüzgeçlerin hemen önünde, ikincisi ise hemen arkasındadır. İkinci sırt yüzgeci birinciden biraz daha büyüktür ve pelvik yüzgeçler her ikisinden de daha büyüktür. Anal yüzgeçleri yoktur ama geniş bir kuyruk yüzgeci vardır. Bu köpek balığı aslında yavaş bir yüzücüdür. Genellikle geceleri yüzeye yakın bir yerde avını kendine çekmek için biyolüminesansını kullanır ve geniş kuyruk yüzgeciyle menziline giren daha büyük ve daha hızlı avları yakalamak için ani bir hız patlaması yapar. Kısa ağzı dolgun emici dudaklarla çevrilidir. Üst çenede ortalama 35 diş ve alt çenede 30 kadar diş sırası bulunur ve vücut büyüklüğü ile birlikte diş sayısı da artar. Üst ve alt dişler birbirinden farklıdır. Üst dişler küçük, dar ve dik bir şekilde düz kenarlı bir çıkıntıya doğru incelirken alt dişler de düz kenarlıdır. Ancak çok daha büyük, geniş ve bıçak benzeridir ve tabanları testere benzeri kesici kenar oluşturmak üzere birbirine kenetlenecek şekildedir. Kurabiye kesici köpek balığı avından kurabiye şeklindeki bir et parçasını koparttığı alışılmadık beslenme davranışıyla ünlüdür. Bu beslenme davranışı yiyeceğin kıt ve öngörülemez olduğu derin denizlerdeki yaşama karşı hayatta kalmak için geliştirdiği bir yöntem olarak düşünülüyor. Kurabiye kesici köpek balığı zamanının çoğunu orta suda havada asılı kalarak geçirip avının kendisine doğru gelmesini bekleyen bir pusu avcısıdır. Çoğunlukla balık, kalamar, ahtapot, kılıç balığı, diğer köpek balıkları ve kabuklular gibi çeşitli hayvanların yanı sıra yunuslar, orkalar, foklar ve balinalar gibi derin deniz memelilerini de avlarlar. Kendi boyutundan daha büyük avları yutmasını sağlayan benzersiz bir anatomiye de sahiptir. Midesi daha büyük avları yiyebilmek için genişleyebilme özelliğine ve avın mideye girdikten sonra kaçmasını önleyen farklı bir kas kapağına sahiptir. Böylece kurabiye kesici köpek balığı dar, sivri uçlu ve ucunda vantuz benzeri bir yapıya sahip olan özel alt dişleri sayesinde benzersiz ısırmalarını sağlayabilir. Köpek balığı bu dişleri kullanarak avına önce bağlanır ve ardından büyük pektoral yüzgeçlerini kullanarak bir et parçasını
koparmak için bütün vücudunu kendi etrafında döndürür. Kurabiye kesici köpek balığı tarafından oluşturulan yaralar bu yüzden tipik olarak 5 santim çapa sahip olacak şekilde dairesel ve ovaldir. Bu bıraktığı izlere çok çeşitli deniz memelileri ve balıkların yanı sıra denizaltılarda, denizaltı kablolarında ve hatta insan vücutlarında bile rastlanır. Yani bu köpek balığının gözü en büyük 10 köpek balığı belgeselinden hatırlayacağınız kuzenleri kadar kara. Kurabiye kesici köpek balıkları 1970'lerde okyanuslarda devriye atan balistik füzelerle donatılmış Amerikan ve Sovyet denizaltılarına saldırabilecek kadar da çılgın avcılardır. Bu yıllarda deneyimli ve bilgili denizciler karaya yanaştıklarında 19 denizaltının sonar cihazlarına bir şeylerin saldırmış olduğunu fark ettiler. Başlarda Amerikan askeri mühendisler bunu Sovyetlerin yaptığını düşündü. Halbuki aynı sorunu Ruslar da yaşıyordu. Ama kısa zamanda iki taraf da suçlunun küçük boyutlardaki kurabiye köpek balıkları olduğunu anladı. Bu iki denizaltının ortak noktası ise sonar cihazının etrafının kauçukla kaplı olması. Sonar cihazı özellikle denizaltıların su altında ve su üstünde gezinmeyi, mesafe aralığını hesaplamayı, haberleşmeyi ve diğer cisimler hakkında bilgi edinmeyi sağlayan hayati bir ekipmandır. Bu cihazların okyanusun ortasında birileri tarafından parçalanması, cihazların içine deniz suyu ve yağ sızmasına neden olacağı için yüzlerce denizcinin karanlık sularda ölmesine neden olabilecek sinir bozucu bir durumdu. Köpek balıkları Lorenzini ampulleri belgeselinden hatırlayacağınız sebeplerden dolayı en küçük elektrik sinyaline bile çok duyarlı canlılardır. Kauçuk sonar cihazı ise kurabiye köpek balıklarının dev bir denizaltıda saldırıp ısırabileceği tek parça. Ölüme neden olmamış olsalar da bu köpek balıklarının saldırıları toplamda 30 denizaltının navigasyonunu ve okyanus tabanındaki iletişim kablolarını ısırıp bozarak 2 milyar dolardan fazla hasara neden oldu. Bu hasar bir köpek balığı tarafından verilen en büyük hasardı. Okyanustaki yaşam alanı nedeniyle nadiren karşılaşılsa da insanlara yönelik çok az belgelenmiş saldırı mevcut. Kurabiye kesici köpek balığı öldürücü olmasa da insanlar için tehlikeli sayılır. Örneğin 2011 yılında Beyond'da yayınlanan bu makalede ilk defa yüzen bir insana saldıran bir kurabiye kesici köpek balığı raporlanmış. Gece güzel dolunayı fırsat bilen bir grup arkadaş yüzerken birdenbire ısırıldıklarını fark etmiş. Özellikle ay ışığına geldiği düşünülen bu köpek balıklarının insanlar üzerinde açtıkları yaraların iyileşmesi tam 9 ayı bulmuş. Bu yüzden açık denizlerde yapılan yüksek ışıklı aydınlatmaların bölgede yüzen birileri varsa tehlike yaratabileceği unutulmamalı. 2019 yılında ise Hawaii'de 3 hafta arayla raporlanan başka saldırılar mevcut. Buradaki kurbanların yüzücü olduğu ve aslında köpek balıklarını kendilerinden uzak tutmak için kullandıkları köpek balığı caydırıcıları taşımalarına rağmen bunların kurabiye kesici köpek balığı üzerinde pek bir etkisi olmadığı anlaşılmış. Daha sonra 2022 yılında yine Hawaii'de başka saldırılar daha raporlanmış. Ben insan ve köpek balığı karşılaşmaları arttıkça bu saldırıların da artacağını düşünüyor ve bu durumları aslında anormal olarak görmüyorum. Örneğin 2016 yılında yayınlanan bu makalede Yemen'de gerçekleşen bir uçak kazası sonrasında suya atlamak zorunda kalan bazı kazazedelere saldıran köpek balıklarının da kurabiye kesici köpek balıkları olduğu tespit edilmiş. Uzun süre suda beklemekten dolayı derileri yumuşadığı için de yaralar ve izler maalesef ki korkunç. Kurabiye kesici köpek balığı beslenme davranışının yanı sıra biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız şekilde biyolüminesansıyla da bilinen bir avcıdır. 1998 yılında yayınlanan bu makale ile kurabiye köpek balıklarının biyolüminesans ışık yaydığı keşfedildi. Karın yüzeyinde avı veya potansiyel eşleri çekmek için kullandığı düşünülen bazı balık ve kafadan bacaklılar da dahil olmak üzere çeşitli deniz hayvanlarında parlak noktalar şeklinde görünen büyük fotoforlar vardır. Bu özelliğiyle kurabiye kesici köpek balığı biyolüminesans olan yani ışık üretebilen birkaç köpek balığı türünden biridir. Köpek balığı bu özelliğini avını çekmek, türünün diğer üyeleriyle iletişim kurmak ve kamufle olmak için kullanır. Kurabiye kesici köpek balığı olarak da bilinen Isistius brasiliensis kendine özgü beslenme davranışına sahip. Genelde 300 ila 1000 metre derinliklerde yaşayan ve avını ısırıp onda dairesel yara izleri bırakan ilginç bir deniz köpek balığıdır. Kurabiye kesici köpek balığı derin okyanusta hayatta kalmak için benzersiz uyarlamalara sahip büyüleyici bir türdür. Asalak beslenme alışkanlıkları ve biyolüminesans özellikleri onu dünyadaki en ilginç köpek balıklarından biri yapar. Derin denizler keşfedilmeye devam ettikçe bu yakalanması zor yaratık ve onun okyanus ekosistemindeki rolü hakkında daha fazla şey öğreneceğimiz kesin.